Honor 8S deneyimi yaşadıktan sonra Honor 90 kullanan biri olarak Honor 200 Pro'ya geçiş yaptım. İki farklı Honor telefonda deneyim yaşamış biri olarak bu videoyu sizler için ürettim. Videomda Honor 200 Pro'nun kutu içeriği, teknik özellikleri ve araştırmalarım sizlerle olacak. Aynı zamanda deneyimlerimi de video içerikte paylaşmış olacağım. Videoma başlamadan önce hemen belirteyim. Bu video herhangi bir markanın sponsorluğu altında hazırlanmamıştır. Ayrıca ticari bir reklam ya da promosyon değildir. Video içerik tamamen kişisel deneyimlerimi ve sonrasındaki tercihlerimi yansıtmaktadır. Evet arkadaşlar, bu ürünü bir e-ticaret platformundan faturalı olarak kişisel kullanım amacıyla satın aldım. Videomun başında bahsetmiştim zaten, daha önce Honor 8S ve Honor 90 kullanan biriyim. Aslında bu iki telefonda yaşadığım deneyim Honor 200 Pro'yu tercih etmemde büyük rol oynadı. Birçok telefonu uzun süre kullandığınızda bir süre sonra aşırı yavaşlıyor. 8S ve Honor 90 bana bu durumu yaşatmadı, fakat zamanla tüm telefonların teknolojisi geride kaldığı için yenileme ihtiyacı duyuyorsunuz. Ben de kendi araştırmalarımı yaptım, ihtiyaçlarımı karşılayacağını düşündüğüm için Honor 200 Pro'yu tercih ettim. Bana kalırsa bu telefonun yeri orta ve üst segment arasında bir yerde. Şimdi herkesin telefon alırken belli beklentileri vardır. Benim tercihimi neler etkiledi? Fiyatı, kamerası, işlemcisi ve tasarımı. Teknik özelliklerinden de vakti geldikçe daha detaylı bahsedeceğim zaten. Hatta kutuyu açmadan bilmeniz gereken temel bilgileri hemen paylaşayım sizlerle. Telefonun ağırlığı 199 gramdır. Ebatlarına gelirsek 163.3 mm boy oranı, 75.2 en yapısı ve 8.2 mm kalınlığı vardır. Bu ürünü sipariş vermeden önce mağazada incelediğimde ağırlık ve ebatları ile bana her dakika elimden düşecekmiş gibi bir hissiyat verdi, ama öyle olsa da şahsi fikrimi söylemek isterim. Son zamanlarda çıkan birçok telefon modeline alıcı gözle baktım. Bence en zarif telefonlardan biri, ki piyasada tasarım açısından belki 5, belki 6 tane zarif telefon vardır. Renk olarak ise 3 rengi var: siyah, yeşil ve beyaz renkler. Ben Honor 90'da zümrüt yeşilini kullanmıştım, bu sefer siyahını tercih ettim. Evet, kutu içeriğine geçelim. Koruyucu plastik filme sarılı olarak kutunun üstünde telefonumuzla karşılaşıyoruz. Önce kutu içeriğine bir göz atalım, sonrasında ise telefonun özelliklerine dair derinlemesine bilgi vereceğim. Arkadaki plastik bölmeyi kaldırdığımda SIM kart çıkartma iğnesinin takılı olduğu ayrı bir karton bölme var. Bunun içerisinde de telefonun yanında gönderilen şeffaf plastik telefon kılıfı mevcut. Telefona ait bir hızlı başlangıç kılavuzu, bir de garanti belgesi standart olarak kutu içerisinden çıkmakta. Telefonun arka kısmı için gönderilen şeffaf koruyucu kılıfı da size göstereyim. Bence kullanılabilir, çünkü şeffaf kılıf telefonun tasarımını saklamaz. Evet, son olarak kutu içerisinde şarj adaptörü ve kablosu var. Biliyorsunuz pek çok marka artık kutu içerisinde şarj adaptörü vermiyor. Honor 200 Pro'nun kutu içeriğinde şarj adaptörü ve kablosu da mevcut. Şarj cihazını saran koruyucu ambalajı çıkartıyorum, ama bu ambalajı çıkartmasanız da olur, çünkü kullanımı engel değil. Bu arada en zorlayıcı kısım burası oldu. Çıkmıyor. Evet, çıkıyor. Çıktı. Evet. Adaptör 100 Watt gücünde. Şimdi arkadaşlar, 100 Watt gücünde bir adaptör ve ona uygun bir kablo eğer kutu içerisinden çıkıyorsa, bu telefonun batarya kapasitesini korumak ve uzun ömürlü olmasını sağlamak istiyorsanız kendi adaptörü ve kendi kablosunu kullanmanız gerekir. Değer kısımlarına baktığımda ise 20 volt 5 amper ile 100 watt verdiğini görüyorum. Bu adaptör ile şarjı sıfıra inen Honor 200 Pro telefonunuzu kapalı haldeyken ya da uçak modunda 25-30 dakikada %100'e getirebiliyorsunuz. Burada da adaptörün gücünü taşıyacak bir kablosu var. Kablonun bir ucu USB tip A, diğer ucu ise USB tip C. Kablo uzunluğu ise 1 metre. Kablo kalınlığı ve yapısı gayet iyi. Uzun ömürlü kullanım sağlayabilirsiniz. Ayrıca bu kablo ile telefondaki video ve fotoğraflarınızı kolayca bilgisayarınıza aktarabilirsiniz. Biliyorsunuz aynı zamanda bir veri aktarım kablosu olarak da görev yapıyor. Şimdi sıra geldi telefona. Bu telefonda işlemci olarak 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 8S Gen 3 kullanılmış. Şimdi işlemci ile ilgili söyleyeceğim birkaç şey var. Bu işlemci 2024 yılında duyurulmuş üst seviye bir mobil işlemcidir. Snapdragon 8S Gen 3, Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinin daha sadeleştirilmiş bir versiyonudur. Bu işlemci amiral gemisi seviyesine yakın bir performansı daha uygun fiyatlı telefonlarda sunmayı amaçlar.
Örneğin Honor 200 Pro modelinde Snapdragon 8S Gen 3 kullanırken Galaxy S24 Ultra ve Xiaomi 14 Pro gibi üst segment cihazlarda doğrudan Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi yer alıyor. Sırada kamera var. İşlemciden kameraya geçiş yapalım. Arkadaşlar arka tarafta 3 adet kamerası var. En üstteki kamera 12 megapiksellik ultra geniş ve makro kamera olarak geçiyor. Sol taraftaki kamera 50 megapiksellik telefoto kameradır. 50x'e kadar dijital zoom yaptığınız kamera budur. Alttaki kamera ise yine 50 megapiksellik yapay zeka destekli portre ana kameradır. Telefonun ön tarafında bulunan kamera ise 50 megapiksel portre selfie kamerası olarak geçiyor. Yani 3 tane arkada, bir tane önde olmak üzere toplam 4 kamerası var. Telefonun köşeleri ve ekran kısmı kavisli. Yan tarafında ses açma kısmı ve bir de ekran kilidi için klasik olarak 3 düğme bulunuyor. Bu arada arka kamera çıkıntılı duruyor ama koruyucu kılıf takabilir ya da kamera kısmını koruyan koruyucu filmlerden kaplatabilirsiniz. Telefonun sim yuvası alt tarafta yer alıyor. Ayrıca çift sim kart desteği var. Bunun dışında şarj yuvası ve hoparlörle birlikte telefonun alt kısmı bu şekilde. Yani özellikle alt kısımda su ve toza karşı dikkatli olmak gerekir. Genel olarak alt kısımda sağ tuşların olduğu bölümde bir de üst kısımda su ve toz konusunda dikkatli olunmalı. Çünkü telefonun su ve toza karşı profesyonel bir koruması yok. Bu durumu zaten detaylar kısmında da belirtmişler, sadece normal kullanımda oluşacak su sıçramalarına dayanıklıdır diye. Aklımdayken hemen şunu da ekleyeyim arkadaşlar. Honor 90 kullanmıştım. Onda sadece alt kısımda bir hoparlör vardı. Yani Honor 90'ın sesi yüksek çıksa da mono ses çıkışına sahip. Ancak Honor 200 Pro'da hem altta hem üstte hoparlör bulunuyor. Ve stereo ses çıkışına sahip, hatta ses seviyesini %200'e kadar çıkartabiliyorsunuz. Evet, telefonu açtım. Bir yandan ana ekrana ilerlerken bir yandan bilgi vermeye devam edeyim. Bu cihazda başka neler var? NFC var. Yakın alan iletişim olarak geçen bir özellik. Telefonunuzu post cihazlarına yaklaştırıp temassız kart gibi kullanımınızı sağlar. Yani aslında bu özellik birçok işe yarıyor ama ben bir tane örnekle anlatmak istedim. Bunun dışında kızılötesi özelliği mevcut. Telefonu evrensel kumanda gibi kullanmanızı sağlıyor. Televizyon, klima, uydu alıcısı ve daha birçok elektronik cihazı kontrol etmenizi sağlar. Bir de Honor 200 Pro'da dikkatimi çeken farklı bir detay daha var. Bu telefonda sinyal gücünü arttırmak için kullanılan bir çip var içerisinde. C1+RF geliştirilmiş çip ile birlikte telefonunuzun çekmediği yerlerde anten iletiminde %17, anten alımında ise %35 oranında bir sinyal gücü artışı elde edebiliyorsunuz. Şimdi beni en çok ilgilendiren kısımlardan biri depolama kapasitesi. Bu telefonda 512 GB'lık bir depolama alanı bulunuyor. Aslında ben bu kapasiteyi ilk olarak Honor 90 telefonda deneyimlemiştim. Ve Honor 90'ı kullandığım süre içerisinde 512 GB'lık depolama alanı bana yetti ve arttı bile. Bu nedenle Honor 200 Pro'daki depolama alanı da fazlasıyla yeterli benim için. Telefonun RAM kapasitesi ise 12 GB arkadaşlar. Gayet yeterli bir RAM bulunuyor. Ama ben RAM ile ilgili olarak konuyu bir miktarda genişleteyim. Şimdi günümüzde günlük ihtiyaçlar için en az 4 GB RAM olması gerekir ve bu 4 GB RAM minimum olarak kabul edilir. Eğer telefonda sık sık video ve fotoğraf çekiyorsanız, Spotify, YouTube, Netflix gibi dijital platformları kullanıyorsanız, uygulamalar yüklüyor, bunları kullanıyorsanız ve tabii ki oyun oynuyorsanız, o zaman minimum RAM diye bir kavramınız olamaz. Minimum değil de buna ideal RAM kapasitesi diyebiliriz. Ve sizler bu son saydığım birçok işlevi yerine getirmek istiyorsanız ideal RAM'iniz 8 GB olmalıdır. Bu konuya neden değindim? YouTube'da birkaç videonun yorum bölümünü incelediğimde çok sayıda insan oyun oynamıyorum, en az kaç GB RAM olmalı, bir diğeri yazmış sadece YouTube ve Instagram kullanıyorum, kaç GB RAM olmalı gibi. İnsanlar ihtiyaçlarını karşılayacak donanım kapasitesi hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bu telefonda da 12 GB RAM olduğu için ihtiyaçlarınızı fazlasıyla karşılayacağını düşünüyorum. Bu arada telefonun 512 GB'lık depolama alanını sadece dosyalar için değil, RAM desteği için de kullanabiliyoruz.
Honor'un RAM Turbo özelliği sayesinde ihtiyaç duyulursa depolama alanından 12 GB'a kadar sanal RAM ayırıyor. Yani fiziksel 12 GB RAM'e ek olarak sistem gerektiğinde 12 GB daha bellek kazanıyor. Bu da çoklu görevlerde, oyunlarda ve genel kullanımda daha akıcı bir deneyim sağlıyor. Telefonun bataryasından bahsetmemiştim. Bir kısa bilgi verip ekran özelliklerine geçeceğim. Bu cihazda 5200 mAh yani 5200 mAh'lik bir batarya bulunuyor. Bu bataryanın tam dolumu sonrasında bir gün boyunca tüm günlük ihtiyaçlarınızı rahatlıkla karşılamaya yetiyor. Şimdi ekrana gelecek olursak, ekran boyutu 6.78 inç, kenarlar hafif kavisli, ekran parlaklığı 4000 nit. Cihazın 1224x2700 piksel çözünürlüğe sahip ekranı 120 Hz yenileme hızıyla birleşerek hem net hem de son derece akıcı bir görüntü deneyimi sunuyor. Bakın bu da yine benim için önemli bir nokta. Hem çözünürlük, hem ekran parlaklığı, hem de ekran yenileme hızı ile görsel kaliteden taviz vermeyeceğim anlamına geliyor. Evet arkadaşlar, Honor 200 Pro'nun kutu içeriğinde neler olduğunu gördünüz. Sizlere telefonun sahip olduğu temel özelliklerden bahsettim. Bu temel özellikler zaten çok sayıda tüketicinin dikkat ettiği ve önem verdiği özellikler. YouTube'da birçok video ile karşılaşırsınız. Bu ürünün özellikle tanıtımını yaparlar ki o videolar biliyorsunuz amacı belli olan sponsorlu inceleme videolarıdır. Ama bu video Nebula Türkiye ekranlarında izlediğiniz reklam içermeyen, samimi ve deneyime dayalı bir videodur. Tüketiciyi bilgilendirmek, bilinçlendirmek için içerik üretiyoruz. Sizler için de faydalı olacağını düşünüyorum. Ben eski bir Honor kullanıcısıyım, bahsetmiştim videonun başında daha önce. Honor 8S, Honor 90 olmak üzere iki telefonu yıllarca kullandım. Hiç yarı yolda bırakmadılar ve yaşadığım olumlu deneyim dolayısıyla Honor 200 Pro'ya geçtim. Yani bu telefonu rastgele alan biri değilim. Bu işin bir geçmişi ve tecrübesi var. Şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Gerçek deneyimler doğru tercihler için en sağlam rehberdir. Evet arkadaşlar, Honor 8S, Honor 90 ve Honor 200 Pro ile ilgili sorularınız olursa hepsini bu videonun altından, yorum bölümünden bizlere iletebilirsiniz. Tüketicileri koruyan, onlara rehber olan, yol gösteren ve bilgi aktaran bir kanal olarak Nebula Türkiye her zaman doğru ve güvenilir içeriklerle yanınızda olmaya devam edecek. Videoyu beğenmeyi ve tabii ki kanala abone olarak bize destek vermeyi unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.